Merhaba, ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Renk ve renk uzayları konusundaki birinci videoda renk neden önemli konusunu, ikinci videoda ise renk nedir gibi temel bilimsel bilgileri değindik. Bu üçüncü videoda ise renk uzayı ve ICC profilleri nedir? Genel olarak bundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir önceki videoda renk nedir konusuna değinmiştik. Yeni sorumuz gözümüzün gördüğü renkleri dijital olarak nasıl tarif ederiz? Veya bir nesnenin rengini ekranda nasıl gösterebiliriz? Ve buradaki cevap tabii ki RGB renk uzayı sayesinde olacaktır. Ekranda bu atın kahverengi veya bu kurbağanın renginin yeşil olduğunu gösterebiliyorsam bunun nedeninin ekranınızın RGB renk uzayını kullanıyor olmasıdır. RGB renk uzayı sayesinde ekranda renkleri görebiliriz. RGB renk uzayı dediğimiz şey renklerin dijital kodlara dönüştürülmesidir. Şimdi gelelim yeni soruya. RGB bir renk uzayı ise şunu sormamız lazım. Renk uzayı nedir? Renk uzayları temelde matematiksel diyagramlardır ve rengi tanımlayan çok boyutlu modellerdir. Burada renk dediğimiz şeyler aslında birer sayı demetleridir. Renkler sayılar ve sayı kümeleriyle temsil edilir. Diğer bir deyişle bilgisayarlar ve yazıcılar gibi her aygıt renkleri farklı renk uzaylarında yaratır. Bu nedenle renklerin her aygıt için farklı tanımı vardır. Çünkü sayı kümeleri farklıdır. Rengi tanımlayan bu farklı yöntemler renk uzaylarıdır. Yani RGB renk uzayından başka renk uzayları da vardır. Toplamda 5 tane ana renk uzayı vardır ve geri kalan tüm renk modelleri bu ana renk uzaylarından türetilmiştir. Bu ana renk uzayları neler derseniz, birincisi RGB renk uzayı, ikincisi CMYK ya da CMYK denilen renk uzayı, üçüncüsü HSV, HSL renk uzayı, dördüncüsü UV renk uzayı ve beşincisi CIE renk uzayı. Bunlar İngilizceden çevrildiği için açıkçası Türkçe'ye çevirirken Türkçe nasıl söyleneceği konusunda birazcık problem yaşıyorum. Bir öyle bir böyle kullanıyorum, kusura bakmayın. HSV, HSL renk uzayı fotoğrafçılık açısından çok da gerekli değil. Ama bu iki renk uzayı kapsamında parlaklık konusuna değinmek istiyorum. O yüzden bunun için ayrı bir video yapacağım. Fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız özellikle ilk 3 renk uzayını bilmeniz yeterlidir ve bunun için ayrı videolarım olacak. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Ancak fotoğrafçılık açısından çok da önemli olmayan son 2 tanesi için de genel kültür olarak buraya tanımını yapmış olalım. UV renk uzayı yani luminance ve chroma denilen parlaklık bilgisini renk bilgisinden farklı olarak kodlayan analog bir renk uzayıdır ve gamma ve chroma renk ayarlarına sahiptir. Bu genellikle yayıncılıkta kullanılır. Gamma dijital bir ekranda siyahın beyaza ne kadar yumuşak geçiş yaptığı olarak tanımlanabilir. Chroma bir rengin saflığını ifade eder. Yüksek kroma sahip bir tona siyah, beyaz veya gri eklenmez. Tersine beyaz, siyah veya gri eklemek kromasını azaltır. Doygunluğa benzer ancak tamamen aynı değildir. CIE renk uzayı elektromanyetik görünür spektrumdaki dalga boylarını ifade eder. Renkleri ve insanın renk algısını ölçmek ve karakterize etmek için kullanılan pek çok sistemden bir tanesidir. Buraya kadar renk uzaylarını belirtmiş olduk. Peki şimdi gelelim. Her cihazın kendi renk uzayı varsa biz bir cihazdaki görüntüyü diğer cihaza doğru olarak nasıl görürüz meselesine. Örneğin bir fotoğraf çektiniz ve bunu bastırmak istiyorsunuz. Yani fotoğrafı dijital ekrandan baskı makinesine göndereceksiniz. Ekran RGB renk uzayını kullanıyor. Baskı makinesi ise CMYK renk uzayını kullanıyor. Nasıl olacak bu iş? Çünkü bu renk uzaylarındaki renklere ait kodlar farklı. Atıyorum kırmızı renk için RGB renk uzayında belirlenen renk kodu CMYK renk uzayında tamamen atıyorum yeşil olarak görünebilir. Ekran görseli kaynak, yazıcı görseli ise hedeftir. Renklerin kaynaktan hedefe doğru bir biçimde aktarılması gerekir. İşte burada Uluslararası Renk Konsorsiyum yani kısaca ICC profilleri devreye giriyor. ICC International Color Consortium'un baş harflerinden oluşuyor. Ne demek istiyorum? Mesela ben kullandığım renk uzayını baskı cihazındaki renk uzayına dönüştürmek istersem ICC profillerini kullanıyorum. Bu profiller cihazın kendi renk skalasının dışındaki renkleri de tespit etmek ve en uygun şekilde dönüştürmek için kullanılıyor. Bu anlattıklarımdan gözünüz korkmasın. Çünkü genelde bu işlerle baskıyı yapan kişiler ilgileniyor. Tabii evde kendiniz baskı yapıyorsanız öğrenmenizde fayda var ama şu anda verdiklerimiz genel bilgi. Şunu söylemiş olayım. Fotoğraf çekmek başlı başına bir işse bu fotoğrafın baskısının da doğru biçimde alınması başlı başına bir iş. Baskı çoğu fotoğrafçı açısından hafif alınan bir konu ancak tam tersine çok büyük bir ağırlığı var. Herkes her işi bilecek diye bir kaide yok. Gerektiği yerde yardıma ihtiyacımız olduğunda işi bizden daha iyi bilen ve yapan insanlarla işbirliği yapmalıyız. Bu nedenle iyi ve aynı dili konuştuğumuz bir baskıcı bulmamız şart.
Lafı daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki video RGB renk uzayı hakkında olacak. Sizden ricam kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni çok motive edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.